Sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu videomuz içerisinde sizlerle Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da önemli, kritik bir direnç var. Bunu önceki videomda söylemiştim. Bu direnç üzerinde sizlerle birlikte Borsa İstanbul daha yukarı seviyelere gidecek mi? Bunu konuşacağız. Dolar Türk Lirası ne olacak? Dolar Türk Lirası durdurulabilir mi? Bu videomuz içerisinde bu konuya da değineceğiz. Ardından altın ve gram altın değerlendirmesi yapacağız. Ons altındaki düşüş nerelere kadar devam edecek? İlerleyen günler içerisinde ons altın ve dolar kaynaklı olarak da gram altın tarafında yukarı yönlü yükselişleri göreceğiz mi? Bunlara hep birlikte bakacağız. Bitcoin değerlendirmemiz var. Bitcoin de yakın takibimizde. Bitcoin analizimiz gene bu videomuz içerisinde olacak. Ben videoya geçmeden önce sizler kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız, Facebook, Google, WhatsApp, Instagram gibi mecralarınızda paylaşırsanız da çok sevinirim sevgili dostlarım. Evet, konumuza geçmeden önce bir fıkrayla hemen başlayalım. Fıkra bu ya arkadaşlar. Bir deliler bölgesi varmış ve bu delilerin içinde de bir delinin biri kendini devamlı tavana asıyormuş ve devamlı tavana astıkça da ben etrafımı aydınlatıyorum, ben ampulüm ve beni buradan indirirseniz de etrafım karanlığa gömülür şeklinde söylemlerde bulunuyormuş. Neyse, doktorlardan bir tanesi başhekime gitmiş, konuyu anlatmış. Ya demiş, biz sürekli bir hastamız var, biz bunu devamlı tavana tırmanıyor, zar zor şekilde bu tavandan indirmeye çalışıyoruz fakat bir türlü indiremiyoruz. Ne yapmamız lazım diye başhekime soruyor. Başhekim de diyor, öyle şey olur mu ya diyor. Buradan düşer diyor, kendine zarar verir diyor. Bir şekilde bir yolunu bulun. Bunu tavandan indirin diyor. Neyse, doktorlar toplanıyor, hasta bakıcıları çağırıyorlar. Bu arada adamı tam indirmeye çalışırken etraftaki hastalar arkadaşlar toplanıyorlar birden böyle. Adamı indirtmeye mani oluyorlar. Ya bunlar ne yapıyor, ne ediyor diye düşünmeye başlarken doktorlardan bir tanesi, soralım bakalım ya diyor. Neden adamın inmesine izin vermiyor şeklinde diyor. Adama soruyorlar. Ya kardeşim diyorlar, biz arkadaşınız zarar görmesin, onu yukarıdan aşağı indirmeye çalışıyor. Siz niye bize mani oluyorsunuz diye soruyorlar. Adamlardaki yanıt, şimdi siz adamı indirirsiniz, biz burada karanlığa gömülürüz. Yani adam kendini ampul olmaya öyle bir inandırmış ki arkadaşlar, çevresindekiler de bu algıya inandığı için adamın oradan indirilmesiyle tımarhanenin karanlığa kapılacağını düşünüyorlarmış. İşte hikayemiz bu ya arkadaşlar. Burada algı yönetiminden bahsetmek istiyorum. Borsa ile uğraşan sevgili dostlarımız özellikle algılara dikkat etsinler. Oldukça yükselmiş hisseler var. Bu yüksek hisselerde özellikle dikkatli olmalarını kendilerine tavsiye ederim. Çünkü Borsa İstanbul'da yükselmiş bir Borsa İstanbul'un bu fiyatlardan, sizler de bu fiyatlamaya dahil olursanız zararlar görebilirsiniz. O yüzdendir diyoruz ki arkadaşlar, özellikle ucuz hisselerde kalın. Fiyatı henüz artmamış hisseler, İMKB 100, İMKB 30 içerisindeki hisselerde paranızı değerlendirin. Hafize Gaye Erkan'ın da beklentileri doğrultusunda biliyorsunuz %58 civarında bir enflasyon beklentisi var. Ben borsada daha yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Fakat ilk etapta bakın sevgili dostlarım, bunu dünkü videomda da söyledim. Şuradaki 7900 seviyesi bir direnç, önemli bir direnç olacak demiştik ve bugün tam bu 7900 direncine dönük bir kar satışı Borsa İstanbul tarafında gördük ve Borsa İstanbul'da 7773 puan civarından bir kapanış meydana geldi. Yani burada bir kar realizasyonu, özür dilerim, 7737 puan seviyesi, düzeltelim hemen yanlışlık olmasın. 7737 puan seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. Yani 7900 seviyesinden kar satışları gene gördük. Birkaç hisse bugün gene tavan yaptı. Turkas gibi arkadaşlar, Trill C gibi hisselerde yukarı yönlü hareketler izledik. Türk Silahlı Kuvvetleri Bankası'nda gene %1,5'a yakın değerlendirmeler oldu. Türk Telekom'da %1,75 civarında yukarı yönlü hareketlenmeler izledik. TUKAŞ gibi hisselerde aşağı yönlü hareketler %3,5 civarlarını buldu. TÜPRAŞ gene bugün hareketliydi. %3,60 civarında yukarı yönlü hareket orada da izledik. Fakat Borsa İstanbul 100 geneline baktığımız zaman akıllı ve uyanık olun sevgili dostlarım. Özellikle bakın, çok prim yapmış olan hisselere girdiğiniz zaman buradan geri dönüşler daha sert bir şekilde gerçekleşecektir. Yani taban gitmiş hisselerin geri dönüşleri aynı taban şeklinde olur. Satmak isteseniz bile bu da sizin için bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. O yüzden demek istediğim, holding şirketleri şu an ucuz gözüküyor. Buradan ucuz hisselerinizi bulun. Enerji sektöründe gene ucuz hisseler var. Bankacılık sektöründe ucuz hisseler var. Bunlar değerlendirilebilir sevgili dostlarım. Yani Borsa İstanbul'un geri çekilmelerinde hangi seviye izlenebilir?
Bakın gene 7200 seviyesi önemli bir seviye destek olarak. Buradaki 7200 seviyesinin altında bir kapanış gelmedikçe gene bizler Borsa İstanbul'da aşağı yönlü bir hareketi ve bu trendin bozulduğunu henüz söyleyemeyiz. Ancak 7200'ün altında bir kapanışlar görürsek trend bozuldu. Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketler devam edecek diyebiliriz. 7900 seviyesinin ise kırılması tekrardan bu hareketin ilk etapta 9254 direnç seviyesine doğru Borsa İstanbul'u yukarı taşıma ihtimali de mevcut. Zaten 9254'ün yukarı yönlü kırılması daha sert fiyatlamaları da yukarı yönlü tetikleyecektir. Orta uzun vadede hala da biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim dönem süreci var. Yerel seçimlere kadar ben Borsa İstanbul'da öyle çok net aşağı yönlü sert hareketlerin geleceğini pek tahmin etmiyorum sevgili dostlarım. O yüzden Borsa İstanbul'da dikkatli olmakta fayda var. Baktığımız zaman dolar Türk lirasında özellikle arkadaşlar neden durdurulamıyor? Bakın dolar Türk lirasının durdurulamamasının en büyük sebeplerinden biri enflasyon ve faiz sarmalı içerisinde bir ülke yönetmeye çalışmamızdan kaynaklı. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırının 11.000 ile 36.000 TL arasında değiştiği göz önünde bulunduracak olursak emekli maaşının 7.500 lira, asgari ücretin 11.400 lira, ev kiralarının ise 10.000 lira 15.000 lira olduğu bir ülkede arkadaşlar maalesef ki bir enflasyon sarmalı içerisine girmiş durumdayız. Neden bu duruma girmiş durumdayız? Bakın ev kiraları bu kadar yüksek, gıda fiyatları bu kadar yüksek olduğu, araba fiyatları ve ev fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönem içerisinde hele ki seçimlere yakın bir dönem içerisinde hükümet tekrardan maaşlara yüksek miktarda zam yapma gereği duyacak ve bunu da yapmalı zaten sevgili dostlarım. Çünkü bunu yapmadıkça emekli olsun, asgari ücretli olsun maalesef ki çok zor durumda kalabilir. Zaten çok zor durumda yaşıyorlar. Ay geçtikçe hele ki Eylül ayı içerisinde okulların açıldığı dönem içerisinde kış aylarına girdiğimiz enerji maliyetlerinin de oldukça yüksek olduğu dönem içerisine girdiğimiz zaman bu sarmal hepten kendini daha ağır bir şekilde gösterecek olduğundan kaynaklı olarak hükümet tarafı da mutlaka emekli ve asgari ücret tarafına yüksek kallavi bir zam yapmak zorunda kalacak. Tabii zam yaptıkça bu sefer ev kiralarına, gıda fiyatlarına, işçi maliyetleri arttığı için de işveren tarafının maliyetleri gerekçe göstererekten her türlü fiyata zam geldiği böyle bir sarmal dönemi içerisine girdiğimiz bir durumda yakıt fiyatlarının 40 liraları fiyatladığı bu durum sarmalı içerisinde cari açık biliyorsunuz arkadaşlar aldı başını gitti. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme durumlarına girmiş olması bunların hepsi dolar Türk lirasında bir durdurmanın zor olduğu bir dönem içerisinde olduğumuzu bizlere gösteriyor. Ben yakın zamanda 27.80 burayı bir iğne attık zaten. Burada bir direnci vardı doların ve bu direnci yakın zaman içerisinde kırıp ilk etapta 32 TL fiyatlamasını yapacağı. Yıl sonu olan beklentim 36 TL idi. Buradaki beklentimi de 40 liralar ve üzerine veya 36-40 seviyesi arasında şimdilik güncellediğimi de belirtmiştim ve bu kararımda herhangi bir değişiklik de yok. Ayrıca biliyorsunuz Moody's'ten yine bir haber geldi arkadaşlar. Bu haber çerçevesinde de Türkiye reel söylemlerine, reel ekonomik politikalarına devam ettiği süre içerisinde Nord artırımına da gidebiliriz şeklinde açıklamalar geldi. Bu da gene borsa tarafında uygun fiyatlamaların yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini bizlere gösteriyor. Şimdilik Borsa İstanbul'da 7900 izlenmeli diyorum. Yeni alımlar için aşağıda 7200 seviyesi kırılmadıkça kademeli olarak yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla da girişler olabilir. Dolar kurunda da hala yukarı yönlü beklentim enflasyon sarmalı. Fed'in önümüzdeki günler içerisindeki yapacağı atraksiyonlar çok önemli olacak. Fed üyeleri de gene iki arada bir derede kalmış durumda. Bir kısmı faiz artışından bahsederken diğer bir kısmı da faiz artışı yapılmaması gerektiğini sürekli olarak basın açıklamalarıyla Fed üyeleri bildiriyorlar. Benim düşünceme göre Fed Eylül ayında bir faiz artışı yapamayacak şeklinde arkadaşlar. Tabii bütün bunları değerlendirirken hemen altın tarafına bakmak lazım. Çünkü Fed ile ilgili olarak ons altın hala da baskılanıyor ve ons altındaki bu baskılama nereye kadar devam edecek? Şimdi ons altın aslında beklentimin de altında fiyatlamalar görüyor sevgili dostlarım. Tabii buradaki sarkmalar 1880 seviyesine kadar olabilir. Çünkü burada gördüğümüz bir dip seviyemiz mevcut ve bu 1880 dolar aşağı yönlü kırılmadıkça buradaki trend hala da bozulmuş sayılmaz ve burada bir oluşum var. Takip ettiğimiz sizlerle birlikte buradaki oluşumda da herhangi bir bozulma şeklini almış
sayılmaz arkadaşlar. Ben önümüzdeki günler içerisinde gene bir 1950 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü bir atak başlayacağını düşünüyorum. Eylül ve Ekim ayları içerisinde ons altında sert yukarı yönlü yükselişler görebiliriz. Çünkü bu aylar genellikle altının onsu için yukarı yönlü bir hareketlenmenin geldiği aylar durumunda genelde bu şekilde takip ediliyor. Bu ters bayrak formasyonu aşağı yönlü kırılır mı? Tabii bunun için kırılabilmesi için burada 1880 dolar dediğim gibi önemli bir seviye ve bu 1880 dolar ve yukarıda da 1980 dolar aralığı içerisinde altının gitgeller yapması önemli. 1880'in aşağıya kırılması altının onsunda bir miktar pozisyonları azaltma gereği doğurabilir. O yüzden 1880'e dikkat edelim. 1880 altında kalmadıkça altının ons tarafında teknik olarak herhangi bir sıkıntı şu an için görülmüyor sevgili dostlarım. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında iki yönlü fiyatlama var. Bir bankalar arası fiyatlanma, bir de kapalı çarşı fiyatlanması. Kapalı çarşıda 1720-1704 aralığında fiyatlama olurken bankalar arası piyasada baktığımız zaman 1660 TL'ler civarında fiyatlayan bir gram altın. Tabii biz bunu geçen seferlerde de yaşamıştık. Buradaki yansıma kapalı çarşı fiyatlarıyla altın fiyatlarının bankalar arasındaki fiyatlamanın ilerleyen günler içerisinde birbirini yakaladığını görmüştük ve bu da gene ilerleyen zaman içerisinde ons altındaki yukarı yönlü dönüşün beraberiyle birlikte biz de zaten dolar Türk lirasını biraz önce anlattık. Orada stabil bir durum var. Merkez Bankası arka kapıdan devamlı oraya müdahil olduğu için sevgili dostlarım gram altında da yukarı yönlü hareketler durdurulamayacak ve 1800 TL'ye doğru ilk etapta bu gram altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlamayı sizlerle birlikte izleyeceğiz gram altın yatırımcıları. Bitcoin tarafına hemen geçelim. BTC-USD paritesinde beklentimiz olan rakamlar 28.400 dolar seviyesi üzerinde. Bu BTC-USD paritesinde aşağı yönlü hareket beklentim yoktu. Dediğimiz gibi 28.400 dolar üzerinde kalmayı başaran bir BTC-USD tam tahmin ettiğimiz şekilde ilerliyor. Burayı bir test şeklinde değerlendirdik. Şimdi önümüzde bir 30.000 dolar seviyesi mevcut. Bakalım buraya bir hareketlenme yaşayabileceğiz mi? 30.000 doların ardından 32.000 ve 35.000 dolar seviyesine doğru ilk etapta ben yükselişin 35.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'de devam edeceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Şimdilik sizlerle birlikte 35.000 doları takip edelim. Tabii ki burada ana hedef bölgesi önceki videolarda da kendimizi sürekli tekrarlamış gibi de olmayalım. Asıl hedef bölgesi Bitcoin'de 52.000 dolarlar seviyesine doğru bu yükselişin devam edeceği şeklindedir. Benim görüşüm, öngörülerim de bu yönde kendini göstermektedir. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık sevgili dostlarım. Piyasalarda olası destek ve dirençlerin, doların neden durdurulamayacağı, Bitcoin'deki son durum, ayrıca altın tarafındaki ons bazlı altın tarafındaki hareketlerin, yükselişlerin, dolardaki yükselişlerin hangi seviyeye kadar olabileceğini bu video içerisinde sizlere anlatmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.